Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bir hırka çalışması yapacağız. Hırkamızın büyüklüğü 2-2,5 yaşa uygun arkadaşlar. Yaka kısmından haroşa çizgilerle başlayıp bu kısımdaki modelimizi uygulayıp modelimizi anlatırken aynı zamanda kısa satır dönüşlerini tarif edeceğim. Oldukça zevkli bir model. Kol, ön ve arka kısmına bu şekilde uyguladım. Model kısmını bitirdikten sonra artmalarıma devam edip biraz daha ördüm. Yeterli ilmek sayısına ve büyüklüğe gelene kadar devamında da kolları tamamlayıp daha sonra beden kısmını ördüm arkadaşlar. Kolları ve beden kısmı düz hırkamızın sadece yaka kısmına böyle bir model uyguladım. Çok beğendiğim bir model. Ayrıca kanalıma tekrar modelin anlatımı için bir video yükleyeceğim. Hırkada da tüm satırlarını, tüm sıralarını tarif ettim. Başlayalım şimdi hep birlikte. Yapmak isteyen tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Hırkamıza başlıyoruz arkadaşlar. Malzeme 6 tane düğmemiz var. Düğmemiz örgümüze uygun renkte. Ayraçlarımız var ayrımlarda takmak için. 8 tane olacak ayracınızda. 2,5 numara tığ kullanacağız popcornları yapmak için. Şişimizde arkadaşlar 3 numara misinalı şiş kullanacağım ben. Her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5 numara kullanabilir. Eli bol olanlar 3 numara kullanabilir. Ben örgüde ilmeklerimin biraz rahat olması için 3 numarayı tercih ediyorum. Misinalı şiş sevmeyenler de düz şiş kullanabilir. İpimizin markası Kartopu Baby One. 100 gram 250 metre. Benimle aynı renkte örmek isteyenler için renk No K 699. 3 yumak ipimiz var ama ne kadar ip kullandığımızı hırkamız bitince göreceğiz arkadaşlar. 2 tanesini kaldırıyorum. Şişime ilmeklerimi atıp hazırladım ben. Şişime 83 ilmek attım arkadaşlar. 83 ilmekle haroşa örgü öreceğiz. Haroşa örgü yaparken sağ ve sol yöne bir tane son ilmek işi uygulayacağız. 2 ilmekten oluşan. Başlıyoruz şimdi. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bu sırada ilmeklerin tamamını öreceğiz. Diğer düz yüzden ördüğümüzde bu 2 ilmeğimizi birlikte örerek son ilmek işine çevireceğiz. Örgüyü başladığım ipim sağ yönde. Şimdi ilk sıramı yaparken devam edip ilmeklerimi bir dakika bozuk oldu, düzelttik. İlmeklerimi haroşa örerek sol yöne doğru ilerliyorum. Sol yönde bu kısımda 8 ilmek kalınca anlatıma devam edeceğim. Sol yöndeki şişimde 8 ilmeğim var. 6 ilmeği haroşa örüyorum. İki ilmek kalınca bu 2 ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime taktım arkadaşlar. Düz yüze başlıyoruz. Düz yüze başlarken yine örmeden taktığımız 2 ilmeğe şişimizi takıp ikisini birlikte örüyoruz.
İpimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra bu kısımda 2 ilmeği birlikte ördüğümüz için bir ilmek eksilmiş oldu. Eksilen ilmeğin yerine şişimin üzerine bir tane ilmek doluyorum. İlmek dolarken düz yüzden ters yüze doğru doluyorum. Bu şekilde dolamıyorum arkadaşlar. Böyle dolayacağız. Doğrusu bu. Daha sonra doladıktan sonra sıradaki ilmeği haroşa örüyoruz. Her iki yönden de ters örerek haroşa çizgilerimizi öreceğiz. Çok güzel olacak bu kısımdaki son ilmek işimiz. Eğer zor gelirse normal bir ilmekten kenar işi örüp daha sonra da tığlayabilirsiniz. Devam ediyorum. Sol yöne doğru örgüyü başladım. İpim de sol yönde. Bu kısımda yine kenar ilmek işini anlatım yapacağım. Sol yöndeyiz. 2, 4, 6, 8 ilmeğimiz var. Anlatım için bu kadar ilmek bırakıyorum. 8 ilmek bırakmamın başka bir özelliği yok. 2 ilmek kalana kadar da ilmeklerimi haroşa örüp tamamlıyorum. 2 ilmeğim kalınca örmeden yine sağ yöndeki şişime taktım bu ilmekleri. Örgünün ters yüzünü çevirdim. 2 ilmeğimi şişime alıp ikisini birlikte ördüm. Ördükten sonra yine bir ilmeğimiz eksildi. İlmek dolayacağız arkadaşlar. Diğer yönde bu şekilde dolamıştık ama bu yönde düz yüzden ters yüze doğru ilmek doluyoruz. Tekrar doluyorum. Dolamanız gereken yönü böyle ipin olduğu kısımdan da ayırabilirsiniz. Doladıktan sonra ilmeklerimi yine haroşa örmeye başlıyorum. Diğer yönde yine bu kısımdaki ilmeğimizi nasıl doladığımızı anlatacağım. Ters yüzden ilerliyoruz. Bu kısımda devam edeceğim. Ters yüzde sol yöndeyiz. 2 ilmek kalana kadar örüyoruz arkadaşlar. İki ilmeğimizden bir tanesi doladığımız ilmek, bir tanesi kenar ilmeği. İkisini de örmeden sağ yöndeki şişime taktım. Düz yüzü çevirdim örgümde. İp yok bu kısımda. İp diğer tarafta. İp olmayan bölümde ilk önce 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Kenar ilmeği ve doladığımız ilmeği. Daha sonra örgünün düz yüzünden ters yüzüne doğru tekrar bir tane ilmek dolayıp diğer ilmekleri haroşa örmeye başlıyoruz. Fazla olan ipimizi de parmağımızla ipimizi çekip yerleştiriyoruz. Devam ediyorum. 2 kez bu kısımda dolayacağınız ilmeği anlatım yaptım. Bir kez de bu kısımda daha tarif edeceğim. İlerliyorum sol yöne doğru. Sol yönde başlama ipinin olduğu kısımdayız. Yine 2 tane ilmeğimiz kalana kadar ilmekleri örüyoruz. Sol yöndeki şişimizde bir kenar ilmeği, bir de doladığımız ilmek kaldı. İlk önce doladığım ilmeği, daha sonra kenar ilmeğini örmeden sağ yöndeki şişime taktım. Örgünün ters yüzünü çevirdim. Kenar ilmeği ve doladığım ilmeği
sağ yöndeki şişime alıp ikisini birlikte ördüm. İpimi yerleştiriyorum. Daha sonra bu kısımdaki doladığımız ilmek gibi yeniden ilmek dolayacağız. Düz yüzden ters yüze doğru şişimizin üzerine bir tane ilmek doluyoruz. Diğer ilmeklerimizi örmeye başlıyoruz. Yapacağımız kenar ilmek işi düz yüzden böyle görünecek arkadaşlar. Devam ediyorum. İlik yerine yeterli örgü olana kadar öreceğim. İlik yeri anlatımıyla devam edeceğim. Örgüde yine denk geldikçe arkadaşlar bu kısımda doladığım ilmeklere yine anlatımı yapacağım. Düz yüzde 3. çizgi haroşadayım. Ters yüzde de 1 2 3 çizgi haroşam var. Örgüyü başladığımız ipin olduğu kısımdayız. İlik yeri açacağız arkadaşlar. İlik yerini ben 2 sırada açıyorum. İlk önce 2 ilmeği birlikte örüp diğer sırada da kestiğim ilmeğin yerine ilmek doluyorum. Sol yöndeki şişimde 2 4 6 ilmek kalana kadar örüyorum. 6 ilmek kalınca 2 ilmeği birlikte şişime alıp ördüm. Kalan ilmekleri de örüyorum. 2 tanesi haroşa ilmeği, bir tanesi doladığımız ilmek ve kenar ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimize taktık. Ters yüzü çevirdik. Yine kenar ilmeği ve doladığım ilmeği birlikte ördüm. Daha sonra düz yüzden ters yüze doğru şişimin üzerine bir tane ilmek doluyorum. Devamında 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer yüzde 2 ilmeği birlikte ördüğümüz ilmeğin hizasındayız. Bir ilmek daha kestik. Kestiğimiz ilmeğin yerine bir tane dolayıp ilik yerini açmış olduk. Diğer ilik yerlerini de 12 çizgi haroşa ile açacağım. 12 çizgi haroşa olduğunda 13. çizgiye aynı şekilde ilik yeri açacağız. Bir önceki yeleğimde açtığım ilik yerini göstermek istiyorum. Yuvarlak, böyle güzel, tüm düğmelere uyumlu bir ilik yeri arkadaşlar. Gayet rahat geçecektir. Yeleğimin de anlatımı var kanalımda arkadaşlar, modelimin de var eğer merak ederseniz. İsmi Başak Yelek, modelin ismi de Başak modeli. Devam edip haroşa çizgilerimi tamamlıyorum. Daha sonra ayrımları anlatacağım. Hırkamızın yakasında 1 2 3 4 5 çizgi haroşayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi ayrımlarımızı yapıp kısa satır dönüşü yaparak örmeye başlayacağız. Bir de model uygulayacağız roba kısmına. İlmeklerimi yazılı olarak söylemek istiyorum. İlk önce 15 ilmek sayıp bir ayraç taktım. 2 ilmek artma yerleri için ayırdım. 11 ilmek kol için. Devamında yine 2 ilmek artma yeri, 23 ilmek arkası, 2 ilmek artma yeri, 11 ilmek ikinci kol, devamında 2 ilmek artma kısmı için, 15 ilmek ikinci ön, toplamda 83 ilmeğimiz var. 15 ilmek, 2 ilmek, 11 ilmek kol, devamında 2 ilmek, 23 ilmek arkası, yine 2 ilmek artma yeri için, 11 ilmek ikinci kol, 2 ilmek artma yeri ve 15 ilmek ikinci ön. Başlayacağız şimdi hep birlikte.
15 ilmeğin 8 ilmeği bant ilmeği olacak. 7 ilmek de kısa satır dönüşü yapacağımız ilmekler olacak. Örgümüz düz yüzde, her düz sırada 8 ilmek artacak arkadaşlar. Ters yüzde artma yok. Son ilmeği ve doladığım ilmeği birlikte, ikisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimin üzerine düz yüzden ters yüze doğru bir ilmek dolayıp 6 ilmek haroşa örüyorum. İki, 4, 6, 8 ilmeği tamamladık. Mavi ayraca kadar 7 ilmeğimiz var. Düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra bir tane artma ekliyorum. Ayracımı alıyorum. Bu kısımdaki 2 ilmeği haroşa öreceğiz arkadaşlar. 1, 2 ilmek. Ters yüzden de ters öreceğim, düz yüzden de ters öreceğim ve bant kısmındaki gibi haroşa olarak devam edecek. Pembe ayracı alıyorum, bir ilmek daha ekliyorum. Kol ilmeklerini örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek. 11 ilmekten sonra kol için ikinci artmayı ekliyorum. Ayracımı alıyorum. 1, 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Arkası için ilk artmayı ekliyorum ve 23 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek. Arkası için bir artma daha ekliyorum. Ayracımı alıyorum. 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıp kol için ilk artmayı ekliyorum. 11 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek. 11 ilmekten sonra kol için bir artma daha ekliyorum. Ayracı alıyorum. 1, 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. 1 ilmek artma daha ekliyorum. Ön için artma ekledim. Ön kısmın ilmeklerinde şimdi yuvarlak bir görüntü vermek için kısa satır dönüşü yapacağız. Onun için bu kısımdaki 15 ilmekten sadece bir ilmek örüyorum. 14 ilmeği şişimde bırakıyorum ve ters yüze örgüyü çeviriyorum. Son ördüğümüz ilmeği sağ yöndeki şişimize alıyoruz. Daha sonra ipimizi ters yüzden düz yüze doğru atıyoruz. İlmeğimi 2 ilmek gibi yapıyorum. Daha sonra eklediğim artma ilmeğini ters örüyorum. Sarı ayracı alıyorum. 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. Pembe ayracı alıp kol ilmeklerini ters örüyorum.
13 ilmeğimiz oldu kol kısmında. Diğer ayracı alıyorum. 2 ilmeği haroşa örüyoruz. Diğer ilmeği alıp arka kısmın ilmeklerini de ters örmeye başlıyorum. Herhangi bir işlemi yok. Bu kısımdaki ilmekleri birazcık hızlı örebilirim. Artma ilmeğini yine delik olmayacak şekilde ördük. Ayracı aldık. 2 ilmek haroşa örgümüz var bu kısımda. Diğer ayracı alıyorum. Kol ilmeklerini de ters örüyorum. Tamamladım. Kol ilmeklerini ayracımı aldım. 2 ilmek haroşa ördüm. Mavi ayracımı aldım. Artma ilmeğini ters ördüm. Ön kısmın ilmeklerinden bir ilmek örüyorum. Şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeği örmeden bırakıp örgümü düz yüze çeviriyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. İpimi ters yüzden düz yüze doğru atıp ilmeğimi 2 tane gibi yaptıktan sonra bir tane düz ilmek örüyorum. Bir tane artma ekliyorum. Mavi ayracı alıyorum. 1, 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıp kol için bir tane artma ekliyorum. Kol kısmında şimdi modelimize göre ilmeklerimizi ters ve düz olarak örmeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi kol, arka ve diğer kola yapacağımız modelin ilk sırasının ilmeklerini ayarlayacağız. Artma ilmeğimizi ekledik. Devamında 1, 2 ilmek ters öreceğim. 1 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Modelimiz için bize 3 ilmek ters, 1 ilmek düz lazım ama kol kısmına eşit şekilde uygulamak için ilmeklerimi sayıp hesapladım. 2 ilmek ters, 1 ilmek düzle başlayacağız. Bitirirken de 1 ilmek düz, 2 ilmek tersle tamamlayacağız arkadaşlar. Son olarak düz ilmeği ördük. 1, 2, 3 ilmek ters örüyoruz. 1 ilmek düz örüyoruz. 1, 2 ilmek ters örüp kol kısmındaki ilmekleri kurmuş olduk. Artmamızı ekliyoruz. Ayracımızı alıyoruz. 2 ilmek haroşa örüyoruz. Diğer ayracı alıyoruz. Arkası için 1 ilmek artma ekliyorum. Daha sonra kol kısmındaki gibi 2 ilmek ters örerek model ilmeklerini belirlemeye başlıyorum. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1, 2, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1, 2, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1, 2, 3 ilmek ters,
bir ilmek düz, 1 2 3 ilmek ters, bir ilmek düz, 1 2 3 ilmek ters, bir ilmek düz. Ayracımızdan önceki 2 ilmeği de ters örüp arka kısmının kurulumunu da yaptık. Artmamızı ekledik. Ayracımızı alıyoruz. 1 2 ilmek haroşa örüyoruz. Diğer ayracı alıp kol için bir tane artma ekliyoruz. Devam ediyorum. Kol için model kurulumu yapacağız. Yine 2 ters ilmekle başlıyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. 1 2 3 ilmek ters, bir ilmek düz, 1 2 3 ilmek ters, bir ilmek düz, 2 ilmek tersle de ikinci kolun kurulumu tamamladık. Artmamızı ekliyoruz. Ayracımızı alıyoruz. 2 ilmek haroşa örüyoruz. Sarı ayracı alıyorum. Ön kısım için bir tane artma ekliyorum. Daha sonra bir düz ilmek örüyorum ve ikili olan kısa satır ilmeğine gelince şişimiz soldan sağa doğru ilmeğin içinden takıp örüp yerleştiriyorum. Sıkılaştırıyorum biraz. Daha sonra sol yönden bir ilmek daha örüyorum. Şişimdeki 2 4 6 8 10 12 13 ilmeği örmeden bırakıyorum. Bu 13 ilmeğin kısa satır dönüşü için diğer sırada da bir ilmek alacağız. Daha sonra da ikişer ikişer alıp 2 4 6 8 ilmeği de bant için bırakacağız. Şişimizdeki 2 4 6 8 10 12 13 ilmek örülmeden kalacak. Biz ters yüze örgüyü çevirdik. Son ördüğüm ilmeği şişime alıyorum. İpimi örgünün üzerinden ters yüzden düz yüze doğru atıp ilmeğimi yine 2 tane gibi yaptıktan sonra 1 2 ilmek ters örüyorum. Artma ilmeğini de delik olmayacak şekilde ters ördüm. Ayracımı aldım. 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Kol kısmında modelimiz için ilmeklerimizi tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Ama bu kısımdaki düz ilmeğe popcorn yapmaya başlayacağız. Noob da deniyor, popcorn da deniyor. Küçük bir popcorn aslında. Başlıyorum şimdi. Artma ilmeğini düz örüyorum ters yüzde. Devamındaki 2 ilmeği de düz örüyorum. Örgünün düz yüzünü çeviriyorum. Tığımı alıyorum. Düz yüzde düz ördüğümüz ilmeğe yapacağız popcornu. Şişten itibaren 1 2 3. sırayı sayıyorum. 3. sıraya tığımı taktım arkadaşlar. Bir ilmek alıyorum. Yarım santim kadar ilmeği uzatıyorum. Tığımın üzerine ipimi doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha alıyorum. 3 ilmek. Tığımın üzerine doluyorum. Dördüncüsü. Bir kez daha ilmek alıyorum. Beşincisi. Tığımda 5 tane ilmek var. 5'ini birden topluyorum. Daha sonra ilmeğimi şişime takıyorum. Ters yüze çeviriyorum örgümü. Ters yüzde popcorn ilmeği ve ters olan ilmeği ikisini birlikte ters örüyorum. Yerleştiriyorum. Yaptığım popcorn böyle arkadaşlar. Daha sonra
1, 2, 3 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar örgünün düz yüzünü çeviriyorum. Tığımı alıyorum. Tığım 2,5 numara arkadaşlar. Çok kalın değil. Aşırı kalın tığ kullanırsanız büyük olur popcornlarınız. Yine düz yüzde düz ilmeğin 1, 2, 3. sırasını sayıp tığımı takıyorum. Bir ilmek alıyorum. Yarım santim 2 ilmek boyu gibi hemen hemen uzatıp ilmeğimi tığımda tuttuktan sonra tığımın üzerine bir kez doluyorum. Bir kez daha ilmek alıyorum. Tekrar doluyorum. Tekrar bir ilmek daha alıyorum. Tığımda yine 5 ilmek var. 5'ini birden topluyorum. Şişime taktım ilmeği. Çeviriyorum. Popcorn ilmeğini ve diğer ilmeği ikisini birlikte ters örüp yerleştiriyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Yine örgünün düz yüzünü çeviriyorum. 1, 2, 3 tane sıra sayıp 3. sıradan bir ilmek aldım. Doladım. Tekrar bir ilmek aldım. Yeniden doluyorum. Bir ilmek daha alıyorum. 5 ilmek olunca hepsini birden toplayıp topladığım ilmeği şişime taktım. Çevirdim örgünün ters yüzünü. Popcorn ilmeğini ve yanındaki ilmeği ikisini birden şişime alıp ters örüp yerleştiriyorum. Devamında 1, 2 ilmek düz ördüm. Artma ilmeğini de delik olmayacak şekilde düz ördüm. Ayracımı alıp 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Arka kısma aynı şekilde popcorn yapacağım. Artma ilmeğini düz ördüm. 1, 2 ilmek daha düz ördüm. Daha sonra ters ilmeğim gelince örgünün düz yüzünü çeviriyorum. Popcornları ters yüzde yapıyoruz ama düz yüze yansıyacak ve çok şirin olacak. Şişten itibaren 1, 2, 3. sırayı sayıp ilmeğimi takıyorum. İlmeğimi taktıktan sonra tığımın üzerine ipimi alıyorum. Bir kez daha ilmek alıyorum. Tekrar tığımın üzerine ipimi alıp bir ilmek daha alıyorum. 5 ilmek olunca tığımda hepsini birden topluyorum. Şişime takıyorum. Çeviriyorum. Ters yüzü popcorn ilmeğini ve yanındaki ilmeği ikisini birlikte ters örüp sıkılaştırıyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüp yine düz yüze popcorn için örgümü çeviriyorum. 1, 2, 3. ilmeğe taktım. Bir kez doladım. Tığımın üzerine yeniden bir ilmek daha aldım. Yeniden doladım. Bir ilmek daha aldım. 5 tane olunca topluyorum. Topladığım ilmeği şişime takıp ters yüze dönüp ikisini birlikte ters örüyorum ilmeği. 2 tane de bu kısımda yaptık arkadaşlar. Devam edip 1, 2, 3, 4 tane daha popcorn yapacağım. Bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Arka kısma da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane popcorn yaptım. Şimdi ikinci koldayız. Son olarak ayraçların ortasındaki 2 haroşa ilmeğimi ördüm. İkinci kola da 3 tane popcorn yapacağız. Yine artma ilmeğini
düz örerek başlıyorum. Devamında 2 düz ilmek daha örüyorum. Ters ilmeğime gelince örgünün düz yüzünü çeviriyorum. Şişimden itibaren 1 2 3. sırayı sayıp tığımı takıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığımın üzerine bir kez doluyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Tekrar dolayıp 5. ilmeğimi de alıyorum. Hepsini birlikte topluyorum. İlmeğimi şişime takıyorum. Örgünün ters yüzünü çevirip 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Yine düz yüzü çevirip şişimden itibaren 1 2 3. ilmeğe tığımı takıyorum. Bir ilmek aldık. Şişimizin üzerine, tığımızın üzerine bir kez doladık. Bir ilmek daha aldık. Tığa bir kez daha doladık. Tekrar bir ilmek daha aldık. 5 ilmek topladık. Şişimize taktık. Popcorn ilmeğini ve yanındaki ilmeği ikisini birlikte ters örüp yerleştirdik. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Daha sonra düz yüzü çevirip tığıma alıp 1 2 3. ilmeği tığıma taktım. Bir ilmek aldım. Bir kez tığımın üzerine doladım. Bir ilmek daha aldım. Yine tığımın üzerine dolayıp bir ilmek daha aldım. 5 ilmeği hepsini birlikte toplayıp şişime taktım. Örgünün ters yüzünü çevirip popcorn ilmeğini ve yanındaki ilmeği ikisini birlikte ters örüp 3 popcorn'u tamamladım. 1 2 ilmek düz örüyorum. Artma ilmeğini de düz ördüm. Ayracımı alıyorum. 1 2 ilmek haroşa örüyorum. Mavi ayracı alıyorum. Daha sonra artma ilmeğini ters örüyorum. Devamında bir ilmek daha ters ördüm ve kısa satır dönüşü yaptığımız ikili gibi ilmekteyiz. İlmeğimizi örmek için ipimizi örgünün ters yüzüne atıp şişimizi düz yüzden ters yüze doğru ilmeğin içinden takıp ters örüp şişimizden çıkarıp biraz sıkılaştırıp yerleştiriyoruz. Devamında bir ters ilmek daha örüyorum. Sol yöndeki şişimde 2 4 6 8 10 12 13 ilmeği bırakıyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıp ipimi ters yüzden düz yüze doğru atıp bu ilmeği yine sıkılaştırıyorum. Ve 2 tane ilmek gibi yaptıktan sonra ilmeklerimi düz örüyorum. 3 ilmek düz ördükten sonra bir tane ön için artma ekliyorum. Ayracımı alıyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Kol için artma ekliyorum. Modelimiz için şimdi ilmeklerimiz düz örülecek arkadaşlar. Tüm ilmekleri düz örerek devam ediyorum. Herhangi bir işlem yok. Sadece ayraçların içindeki bu ikişer ilmeğin sağına ve soluna artma ilmekleri ekleyeceğiz. Bu kısımda da artma ilmekleri ekleyeceğiz. Pembe ve sarı ayracın olduğu kısımda anlatma devam edeceğim. İlmeklerin bu kısımdaki ilmekler düz, ayraçların ortasındaki ilmekler haroşa örülecek. Pembe ve sarı ayracın olduğu kısımdayım.
Bu kısımdaki 2 haroşa ilmeğimi ördüm. Ön kısım için bir tane artma ekliyorum. Daha sonra ilmeklerimi düz örmeye başlıyorum. 1 2 3 ilmek düz ördükten sonra çiftli ilmeğimize gelince yine şişimi ilmeğin solundan sağına doğru taktım ve düz ördüm. Sol yöndeki şişimden bir ilmek daha örüyorum. Şişimdeki 2 4 6 8 10 12 ilmeği örmeden bırakıp örgünün ters yüzünü çeviriyorum. Son ördüğüm ilmeği alıyorum. İpimi ters yüzden düz yüze doğru atıp ipimi parmağımla çektikten sonra ikili gibi yapıp ilmeklerimi ters örmeye başlıyorum. Ayracıma gelince alıp 2 ilmeği haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. İlmeklerimi ters yüzden ters örmeye başlıyorum. Sıraya devam ediyorum. Pembe ve mavi ayracın olduğu bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Kol ilmeklerini ördüm. Pembe ayracı alıyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Mavi ayracı da aldım. Ön kısmın ilmeklerini ters örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 ilmek ördüm artma ilmeği ile birlikte. 5. ilmeğim çiftli olan ilmek. İpimi ters yüze atıp şişimi ters yüzden düzeltip düz yüzden ters yüze doğru takıp ilmeğimi ters örüp yerleştirdim. 2 4 6 8 10 12 13 ilmeğim var. Bir ilmek daha ters örüyorum. 12 ilmeği şişimde bırakıyorum. Düz yüzü çeviriyorum. Son ördüğüm ilmeği ipimi ters yüzden düz yüze doğru atıp çiftli gibi yapıyorum. Şimdi yeniden kol, arka ve diğer kolda ilmeklerimizi 3 ters 1 düz öreceğiz ama ön kısımda da yeterli ilmeğimiz var. Bir tane de popcorn ilmeği bu kısma kuracağız. İlmeklerimizi sayıp hesaplıyoruz. 2 4 6 8 ilmek bant ilmeği, 3 ilmek ters ilmek, 1 ilmek düz ilmek, 1 2 3 ilmek ters ilmek ve bu ilmeğimizi düz öreceğiz arkadaşlar. İpimizi çiftli yaptığımız ilmekten sonraki 2 ilmeği ters örüyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Daha sonra 1 2 ilmek ters örüp bir tane artma ekliyoruz. Bu bir ilmeğe de popcorn yapacağız. Belirledik. Daha sonra 2 ilmek haroşa, diğer pembe ayracı alıyorum. Kol için artma ekliyorum. Kol için yaptığımız popcornları da bu kez kaydıracağız. Orta kısma yapacağız. Onun için popcorn ilmeklerini ayarlamak için sayıyoruz. Popcorn ilmeğinin, bu ilmeğin solundaki ve sağındaki ilmek ters örülecek. Bu ilmeğimiz düz örülecek. Yine ilk sırada başladığımız gibi 2 ters ilmek öreceğiz. 1 ilmek düz öreceğiz. Daha sonra bir önceki popcornların üstüne 3 ilmek ters denk gelecek. 1 ilmek düz, 1 2 3 ilmek ters. Yeniden 1 ilmek düz, 1
2 3 ilmek ters, yeniden 1 ilmek düz ve kol kısmının ilmeklerini 2 ters örerek tamamladık. Bir de artma ilmeği ekliyorum. Ayracımı alıyorum. 1 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıp arkası için artma ekliyorum. Artmayı ekledikten sonra 1 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters öreceğim ilmek popcorn ilmeğinin sağına ve soluna birer tersle denk gelecek. Daha sonra bir düz ilmek, 1 2 3 ters ilmek, tekrar bir düz ilmek, yeniden 1 2 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. Bir, iki, üç tane ters, bir ilmek düz. Yeniden 1 2 3 ilmek ters, 1 ilmek düz ve ayraçtan önce 2 ilmeğimiz var. Arka kısımda ikisini ters örüp bir tane artma ekliyoruz. Ayracı alıp 1 2 ilmek haroşa örüp kol için artma ekliyoruz. İkinci kolda da aynı şekilde 2 ters ilmekle başlayacağız. 1 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 3 ilmek ters. Üç ilmek ters, 1 ilmek düz, tekrar 3 ilmek ters. Yeniden 1 ilmek düz, 1 2 ilmek ters tamamladık. Artmamızı ekliyoruz. Ayracımızı alıyoruz. 2 tane haroşa ilmeğimizi örüyoruz. Sarı ayracı aldım. Ön kısım için artma ekledim. Ön kısmın ilmeklerindeyiz. Bu kısımda da yine model için hesap yapacağız. Artmamızı ekledik. Devamında 2 tane ters ilmek, bir düz ilmek, 1 2 tane ters ilmek ve ikili ilmeğimize gelince şişimizi soldan sağa doğru takıp düz ördük. Sol yöndeki şişimizden 2 tane düz ilmek öreceğiz arkadaşlar. 1 2 ilmek, 2 4 6 8 10 ilmeği şişimizde bırakıyoruz. Bu ilmekleri özellikle sizin için ölçü olması için sayıyorum. Nerede olduğunuzu şaşırmayasınız diye. Ters yüzü çeviriyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıp ipimi ters yüzden düz yüze doğru atıp ilmeğimi yine 2 tane gibi yaptım. Daha sonra 1 2 ilmek ters örüyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Ters ördüğümüz popcorn ilmeğine gelince düz yüze çeviriyorum örgüyü. Tığımı alıyorum. Şişimden itibaren 1 2 3 tane sıra sayıp 3. sıraya tığımı takıp bir ilmek alıyorum. İlmeğimi yarım santim kadar uzatıyorum. Tığımın üzerine ipimi doluyorum. Bir kez daha ilmek alıyorum. Tığımın üzerine yine ipimi alıp bir ilmek daha doladım. Tığımda 5 ilmek olunca 5'ini birden topluyorum. İlmeği şişime takıyorum. Ters yüze çevirdim. Popcorn ilmeğini ve yanındaki ilmeği birlikte
ters ördüm. Daha sonra 1 2 ilmek düz ördüm. Artma ilmeğini de düz örüyorum. Ayracımı alıyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıp 3 ilmek düz örüyorum. Artma ilmeği düz, yanındaki 2 ilmek de düz. Ters ilmeğe gelince yine düz yüzü çevirdim. Kol için popcornları yapmaya başlıyorum. 1 2 3 sıra sayıp tığımı takıp ilmeğimi aldım. Şişimin üzerine doluyorum. Bir kez daha ilmek alıyorum. Tekrar tığıma doluyorum. Bir ilmek daha alıyorum. 5'ini birden toplayıp şişime takıp çeviriyorum. Ve popcorn ilmeğini ve yanındaki ilmeği ikisini birlikte ters örüyorum. Bir, iki, üç, 4 tane kol kısmına popcorn yapacağız. Arka kısmına da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane popcorn yapacağız. İkinci kola da arkadaşlar 1, 2, 3, 4 popcorn yapacağım. Ve pembe ve mavi ayracın olduğu bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Tamamladım arka ve koldaki popcornları. Şimdi pembe ve mavi ayracın olduğu kısımdayız. 2 ilmek haroşa örüyoruz. Mavi ayracı alıyorum. Ön kısmın ilmeklerine başlıyorum. Artma ilmeğini düz örüyorum. Devamında 2 düz ilmek daha örüyorum. Ters ilmeğime gelince örgümü çevirip ön kısım içinde bir tane popcorn yapacağım. 3. sıradaki ilmeğe tığımı taktım. Bir ilmek aldım. Tığımın üzerine ipimi doladım. Bir ilmek daha alıyorum. Tekrar tığımın üzerine dolayıp bir ilmek daha alıyorum. Tığımda 5 ilmek olunca hepsini birden toplayıp şişime taktım. Ters yüzden popcorn ilmeğini ve yanındaki ilmeği ikisini birlikte ters örüp yerleştirdim. Devamında 1 2 ilmek düz ördüm ve ikili ilmeğimize gelince şişimi düz yüzden ters yüze doğru ilmeğin içinden takıp bu ilmeğimi ters örüyorum. Affedersiniz. Daha sonra sol yöndeki şişlerimden 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek var. 12 ilmekten 1, 2 ilmek daha örüyorum. Örgüyü çeviriyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıp ipimi ters yüzden düz yüze doğru atıp daha sonra ilmeklerimi düz örmeye başlıyorum. Bir ilmek artma ekliyorum ön için. Ayracımı çıkarıyorum. Diğer şişe taktım. 1 2 ilmek haroşa ördüm. Diğer ayracı aldım. Kol için artma ekleyip ilmeklerimi düz örmeye başlıyorum. Sıramız kol, arka ve diğer kol ilmekleri düz örülecek. Bu kısımdaki ilmeklerimiz ikişer ilmekler haroşa, artmalarımızı ekliyoruz. İlerliyorum ve sol yönde pembe ve sarı ayracın olduğu bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Kol için artmamı ekledim. Pembe ayracımı alıyorum.
2 ilmek haroşa örgüyü örüp sarı ayracı alıp ön için artma ekliyorum. Artmadan sonra ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz ördüm. 8 ilmek düzden sonra ikili ilmeğimizdeyiz. Şişimiz soldan sağa doğru ilmeğin içinden takıp düz ördüm, yerleştirdim. Daha sonra sol yöndeki şişimden 1 2 ilmek düz örüyorum. Şişimde 2 4 6 8 ilmek bant ilmeği kaldı. Örgümü çeviriyorum. Son ördüğüm ilmeği şişime aldım. Diğer yüze attım ipimi, ikili gibi yaptım. Daha sonra ilmeklerimi ters örüyorum. Herhangi bir işlem yok arkadaşlar. Ters yüzde ön, kol ve arka ilmeklerini ters örüyoruz. Bu kısımdaki ilmeklerimiz yine her iki yönden ters örülerek haroşa olacak. İlerliyorum. Pembe ve mavi ayracın olduğu bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Ters yüzdeyiz. Pembe ve mavi ayracın olduğu bölümdeyiz. Ayracımızı aldık. 2 ilmek haroşa ördük. Mavi ayracı aldık. Ön kısmın ilmeklerini ters örmeye başlıyoruz. Artma ilmeğini ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ters ördükten sonra yine ikili ilmekteyiz. İpimizi ters yüze atıp şişimizi düz yüzden ters yüze doğru ilmeğin içinden takıyoruz ve ters örüyoruz bu ilmeği. Yerleştirdik. Devamında sol yöndeki şişten 1 2 ilmek ters örüp 2 4 6 8 ilmeği örmeden düz yüze dönüyoruz. Düz yüze dönünce son ördüğümüz ilmeği ipimizi ters yüzden düz yüze doğru atıp yine 2 tane gibi yaptıktan sonra ilmeklerimizi hesaplayacağız. Yine popcorn yapmak için 3 ters 1 düz öreceğiz. Ön kısımdaki popcorn'un hizasındaki düz ilmeği bulup bir tane soluna bir tane sağına, bu 3 ilmeğimiz ters olacak. Bu ilmeğimiz düz olacak. 3 ilmek ters olacak. Onun için düz ilmekle başlıyoruz. Çiftli ilmekten sonra düz 1 2 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, yeniden 1 2 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 2 ilmek ters, bir tane artma ilmeği. Ön kısma ters yüzden 1 2 3 tane popcorn yapacağız. Ayracımızı alıyoruz. 2 tane haroşa ilmeği örüyoruz. Diğer ayracı alıp kol için artma ekliyoruz. Yine ilmekleri hesaplıyoruz. Popcorn ilmeğimiz solundaki ve sağındaki ilmek ters. Bu ilmeğimiz düz. 2 ters ilmekle başlıyoruz yine kola. Arka kısma da aynı şekilde başlayacağız arkadaşlar. 2 ters ilmek, 1 düz ilmek, daha sonra 1 düz 3 ters. İlerliyorum bu şekilde. Bu kısımda pembe ve sarı ayracın olduğu kısımda ön kısmın ilmeklerini modele göre
örmeyi anlatımı yapacağım. Diğer yerler zaten kolaylaştı artık. Devam ediyoruz. Kol ilmeklerini tamamladım. Artmamı ekledim. Ayracımı alıyorum. 1 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Ön için bir tane artma ekliyorum. Devamında 1 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Popcornumun hizasındaki 3 ilmek ters. 1 2 3 ilmeği ters ördük. Bir düz ilmek daha ördük. 1 2 3 ilmek ters ördük. Popcorn için bir düz ilmek ördük. Daha sonra kısa satır dönüşü ilmeğine gelince bu ilmeğimizi şişimizi soldan sağa doğru takarak düz ördük. Tamamladık kısa satır dönüşünü. Sol yöndeki bant ilmeklerimizden 6 tanesini haroşa örüyoruz. Doladığım ilmeği ve kenar ilmeğini şişime örmeden takıyorum. Örgüyü ters yüze çeviriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Daha sonra düz yüzden ters yüze doğru şişimin üzerine bir ilmek dolayıp 6 ilmeği haroşa örüyorum. Altı ilmeği haroşa örüp bandı tamamladıktan sonra düz yüzden kontrol ediyoruz. Bu kısımdaki bir ilmeği kısa satır dönüşü için örmüştük az önce. Düz öreceğiz arkadaşlar. Düz ördük. Çeviriyoruz örgüyü ve başlıyoruz. Ön kısım için tekrar bu minik popcornlarımızı yapmaya 1 2 3. sıraya tığımı takıyorum. Bir ilmek alıyorum. Doluyorum tığımın üzerine. Yeniden bir ilmek daha alıyorum. Yeniden tığın üzerine doladım. Bir kez daha ilmek aldım. 5'ini birlikte topladım. Şişime taktım. Popcorn ilmeğini ve yanındaki ilmeği ikisini birlikte ters örüp yerleştirdim. Daha sonra 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Yine çeviriyorum düz yüzü. 1 2 3 tane sırayı sayıp ilmeğimi aldım. 5 ilmekten oluşan bu küçük popcornu yapıyorum. Topluyorum hepsini birlikte. Şişime taktım. 2 ilmeği birlikte ördüm. 1 2 3 ilmek düz örüp yine düz yüzü çevirdim. 1 2 3 sıra sayıp aynı şekilde yapıyoruz popcornu. Devamında 1 2 ilmek ters artma devamında 1 2 ilmek düz artma ilmeğini de düz örüyoruz. Diğer yüze ters yansıyacak şekilde ayracı alıyoruz. 1 2 ilmek haroşa, diğer ayracı alıp artma ilmeğini düz örüyoruz. 1 2 ilmek daha düz örüp kol içinde popcornları yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 tane popcorn yapacağım kola. Arka kısımda da düz ilmeklerimize yaparak ilerleyeceğim. Kolunkileri de tamamlayıp ön kısmın
popcornlarına anlatım yapacağım. Pembe ve mavi ayracın olduğu kısımdayım. 3. sıra popcornlarımı yaparak ilerledim. Ön kısım için popcorn yapacağız şimdi. Artma ilmeğini düz örüyorum. Devamında 2 ilmek daha düz örüyorum. Çeviriyorum örgüyü. Düz yüzdeki düz ilmeğimin 3. sırasından tığımı takıp bir ilmek alıyorum. Tığımın üzerine doluyorum. 5 ilmek olana kadar dolgumu yapıyorum. 5 ilmek olunca hepsini birden toplayıp şişime takıp ters yüze çevirip 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Devamında 1, 2, 3 tane düz ilmek, tekrar düz yüzü çeviriyoruz. Tığımızı alıp 3. sıradan ilmeğimizi taktık. Tığımızın üzerine dolayıp tekrar 5 ilmek yapınca hepsini toplayıp yeniden şişimize alıyoruz ilmeği. Ters yüzü çevirip popcorn ilmeğini ve yanındaki ilmeği birlikte ters örüp sıkılaştırıyoruz örgümüzü. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Yeniden düz yüze çevirdim. 1, 2, 3 sıra sayıp tığımı takıp popcornumu yapıyorum. Ters yüze çevirdim örgümü. Popcorn ilmeğini ve yanındaki ilmeği ikisini birlikte ters örüp yerleştirdim. Daha sonra sırada ikili ilmeğimiz var. Bu ilmeğimizi de şişimizi düz yüzden ters yüze doğru takıp ters örüyoruz. Yerleştiriyoruz. Sol yöndeki şişimizde bant ilmeklerimiz kaldı. 6 ilmeği haroşa örüyoruz. Doladığımız ilmeği ve kenar ilmeğini şişimize takıp sıramızı tamamladık. Popcornlarımızı yerleştirdik. Bu kısımda da kenar ilmeği ve doladığım ilmeği ikisini birlikte şişime alıyorum. Örüyorum. Daha sonra düz yüzden ters yüze doğru şişimin üzerine yeniden ilmek dolayıp 6 ilmeği haroşa örüyorum. Sekiz ilmekten oluşan bandımızı ördük. Örgümüzde de sıramız arkadaşlar düz örülecek sıradayız. Artık kısa satır dönüşü de yok. Başka işlem de yok. İlmeklerimizi düz örüyoruz. Ayraçlara kadar örüp kısa satır dönüşünün nasıl durduğunu göstermek istiyorum. Bir tane artma ilmeği ekledim. Devamında 2 ilmek haroşayı ördüm. Yaptığımız yaka oyuntusunun görüntüsü böyle arkadaşlar. Diğer yönde de görüntüsü böyle. Gayet güzel oldu. Umarım sıralarını da güzel anlatabilmişimdir. Şimdi devam edip yeterli büyüklüğe gelene kadar popcorn'u örmeye devam edeceğim.
İlik yerlerini de 12 çizgi haroşa örüp 13. çizgide ilik açacağım. Devam edip yeterli büyüklüğe gelene kadar örüyorum arkadaşlar. Robamızda ilerledim arkadaşlar. Yeteri kadar modelli bölümü tamamladım. Modelli bölümlerin sayısını vererek ölçü vereceğim size. Yaptığımız model 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 tane yeterli. Ön kısımda da kısa satır dönüşü yaptığımız için 6 tane modelimiz var. Son yaptığım modelden sonra düz yüzden düz örüp ters yüzden de ters sıramı tamamladım. Şimdi kol bölümünde ve ön kısımda yeterli ilmek olana kadar düz yüzde düz, ters yüzde ters örgü öreceğim. Bu kısımlardaki ikişer ilmeği yine haroşa öreceğim. Sıralarımı tamamladığımda size santim olarak, sıra olarak ve artma sayılarını da söyleyerek ölçü vereceğim. 2, 4, 6, 7 ve 8. ilmeğim, bant ilmeğini tamamladıktan sonra düz örgüyle devam ediyorum. Artık bu yaptığımız modelimizi yapmayacağız arkadaşlar. Devam edip sıralarımı tamamlıyorum. Artmalarımı da ekliyorum arkadaşlar. Yine düz yüzde örgümüz her düz sırada 8 ilmek artacak. Ters yüzde artma yok. Hırkamızın robasında ilerledim arkadaşlar. Yeterli ilmek sayısına ve yüksekliğe geldi örgümüz. Yazıyla ilk önce size ilmeklerimin sayısını söylemek istiyorum. Kollar 57 ilmek, önler 38 ilmek, arkası da 69 ilmek arkadaşlar. Artma sırası da sayıyoruz bu kısımdan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tane artma yaptım. Örgümü düz yüzden ördüm. Örgümün ipi sol yönde. Bu kısımdaki haroşa çizgileri de sayarak ölçü vermek istiyorum size. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 çizgi haroşamız var. Kısa satır dönüşü yaptığımız için arka kısımdan bu kısım kısa. Bu sizi şaşırtmasın. Arkasında sıra daha fazla ve kollar da fazla. Şimdi arkadaşlar örgümüzün beden kısmını şişte bırakacağız. İlk önce sol yönden bu kol kısmını öreceğiz. Daha sonra ikinci kolu örüp devamında da beden kısmını öreceğiz. Santim olarak da mezurayla ölçmek istiyorum. Örgüyü çekiştirmeden olduğu gibi düzeltip ölçtüğümde örgümün arka kısmının yüksekliği 13 santim arkadaşlar. Kol kısmı da aynı ölçüde 13 santim. Ön kısmında ise benim uzunluğum 10,5 santim. Şimdi ters yüzden ön kısmın ilmeklerini örüyorum. Son sırada yine artmalarımı ekledim. Ön kısmı ördükten sonra kol kısmının ilmeklerini de örüp bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Kol ilmeklerinde ters yüzde ilmeklerimizi örüyoruz. Artma ilmeğine gelince artma ilmeğini de ördüm. Daha sonra bu kısımda 2 ilmek
haroşa olan bölümden bir tanesini örüp kol ilmeklerine ilave ediyorum. Bir tanesini arka kısmın ilmeklerine bırakıyorum. Bir ilmeği sağ yönde, bir ilmeği sol yönde kol ilmeklerine ilave edince 59 ilmek olacak kolumuz. Bir tane de dikiş için biz ilmek atacağız şişimize. İşaret parmağıma ipimi sarıp daha sonra ilmeğimi şişime attım. İlmeğimi attıktan sonra düz örmeye başlıyorum. Artık artma eklemeyeceğiz. Sol yöne doğru ilmeklerimi düz örerek ilerliyorum. Bu kısımda kol artmalarının olduğu bu bölümde 3-4 ilmek kalarak anlatıma devam edeceğim. Düz yüzde kol ilmeklerinde ilerliyoruz. Son ilmeği de örüyorum. Yine 2 ilmeklik haroşa olan bölümdeyiz. Bir tanesini düz örerek kol ilmeklerine ilave ediyorum. Diğerini ön kısmın ilmeklerine bırakıyorum. Bir ilmek de bu yönde ilave edeceğim. Attık ilmeğimizi. Kol kısmında şimdi 4 ilmek ilave ettik. 57 ilmeğimiz vardı. 4 ilmek ilave edince 61 ilmeğimiz oldu arkadaşlar. 61 ilmekle kol kısmında yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğim. Kol kısmında kız hırkası olduğu için kesme yapmayacağım. Keseceğim ilmekleri bilek kısmında yapacağımız banttan önce keseceğiz. Devam edip örgüme düz yüzde düz, ters yüzde ters örgüyle yeterli uzunluğa gelene kadar örüyorum. Hırkamızın kol kısmında düz örgü bölümünü tamamladım arkadaşlar. Şimdi size bu kısımdaki son ilmekleri sayarak bir de mezura ile ölçerek ölçü vereceğim. Örgümüzü düzeltiyoruz. Kol örgüsüne başladığım kısımdan, ilmek attığım kısımdan mezuramı tutup ölçtüğümde örgümün yüksekliği 19 santim arkadaşlar. 19 santim yeterli kol için. Bir de bu kısımda haroşa sıralarımız olacak. Son ilmekleri de saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 tane son ilmeğim var. Son sıra ters yüzde son ilmeğimi örmedim. Başlıyoruz şimdi haroşa çizgilerimizi yapmaya. Bu sırada ilmeklerimizi azaltacağız. 61 ilmeğimiz var ve bu kol bandı için çok fazla. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra sıradaki 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüp bir tanesini kesmiş oluyorum. İlk ilmeği kestik. İlk ilmekten sonra 1, 2 ilmek haroşa örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüp bir tanesini daha kesiyorum. 2 ilmek kestik. Yeniden 2 ilmek örüyorum. Sol yöndeki şişten 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar 2 ilmek haroşa, daha sonra 2 ilmeği birlikte örüyoruz. 1, 2 ilmek,
Daha sonra yine 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sıra boyunca örgüye böyle devam edeceğim. 2 ilmek haroşa, daha sonraki 2 ilmeği birlikte örüp kesiyoruz. Biraz hızlı yapacağım. Kesmek istemiyorum. Bu sıranın tamamını çekmek istiyorum. Tekrar 2 ilmeği birlikte kestim. 2 ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüp bir tanesini kesiyorum. Sol yönde şişimde 4 ilmek kaldı. Yine 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Kalan bir ilmeği haroşa örüp kenar ilmeğimi takıyorum. Sayıyoruz şimdi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ilmeğim kaldı. 46 ilmekle 5 çizgi haroşa olana kadar öreceğim. 5 çizgi haroşayı tamamladığımda ilmeklerimi nasıl kapatacağımı anlatacağım. İlmek kapatmamız bantlarımızda yaptığımız bu son ilmek tekniğine uygun olacak arkadaşlar. Devam edip sıralarımı tamamlıyorum. İlmek kapatma ile anlatma devam edeceğim. Hırkamızın kolunda 1, 2, 3, 4, 5 çizgi haroşayı tamamladım. Örgüde düz yüzdeyiz. Şimdi ilmeklerimizi kapatacağız. İlmeklerimizi tığla kapatacağız arkadaşlar. Tığım 2,5 numara. Çok kalın veya ince bir tığ seçmeyin. Örgü ipinizle uyumlu bir tığ olsun. Kalınlığı ikisinin birbirine uyumlu olsun. Kenar ilmeğini örüyorum. Kenar ilmeğini ördükten sonra tığımın üzerine bir tane ilmek doluyorum. İlmeğimi doladıktan sonra şişimden bir ilmek örüyorum. Ördükten sonra ördüğüm ilmeği doladığım ilmeğin ve kenar ilmeğinin içinden kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Aynı şekilde doladığım ilmek ve tığımdaki ilmekten kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Kaydırıyorum. Doluyorum. Ördüm ve kaydırdım. Tekrar tığımın üzerine ilmek doluyorum. Bir ilmek örüyorum ve kaydırıyorum. Tığla yapamayan arkadaşlar için şişle de tarif etmek istiyorum. Şişimde ilmeğim, şişimin üzerine bir kez doluyorum. Daha sonra bir ilmek örüyorum. Ördükten sonra şişimin diğer ucuyla ilk önce doladığım ilmeği, daha sonra sağ yöndeki şişimdeki ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atıyorum. Tekrar doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Önce doladığım ilmeği, şişteki ilmeği de üzerinden atacağız. Tekrar yapacağım. Kaydırdık ilmeği, doladık. İlmeğimizi ördük. Doladığımız ilmeği ve daha sonra şişimizdeki
ilmeği üzerinden attık. Yeniden bir ilmek doluyorum. Doladıktan sonra bir ilmek örüp doladığım ilmeği ve şişimdeki ilmeği kaydırıyorum içinden. İlmeklerimin tamamını kapatacağım. Kapattığımızda ilmeğimizin kapatma şekli böyle olacak. Daha sonra kol kısmını tığla birleştirip devam edeceğiz. İlmeklerimi kapattım arkadaşlar. İlmeğimi bu şekilde tuttum. İpimi kesmedim. Daha sonra kol kısmını düz yüzü içe gelecek şekilde katlıyoruz. Bu yönden, başladığımız yönden ilk ilmek kapattığımız ilmeğe tığımı takıp ilmeğimi alıyorum. İlmeğimi aldıktan sonra bir zincir çekip sıkılıyorum. Daha sonra son ilmeklerden birer tane karşılıklı tığıma alıp bir ilmek alıp tığdaki ilmekten kaydırıyorum. Yeniden son ilmeklerden tığımızı takıyoruz. Bir ilmek alıp tığdaki ilmekten kaydırıyoruz. Örgümüzün düz yüzde görüntüsü böyle olacak. Devam edip kol altına kadar aynı işlemi yapacağım. Bu kısımda tamamladıktan sonra anlatıma devam edeceğim. Devam ediyorum kol dikişine. Son kenar ilmeklerimizi de yaptık. Bu kısımdan bir kez daha artmaları eklediğim kısımdan da tığımı takıp bir kez daha ilmek alıp kaydırdım. Sıkılıyorum. Daha sonra ipimi bu ilmeğin içinden geçirdim. Yerleştirdik. Kolumuzu çeviriyoruz. İpimizi yine kesmeyeceğiz arkadaşlar. Kol altında bir tane ilmek takacağım. İlmek takmak için ilk önce ön kısma takacağım. İpimi de kesmediğim bu yüzden bu kısımda ördüğümüz son ilmeğin hizasından, eklediğimiz artmanın hizasından bir tane ilmek takıyorum. Yerleştiriyorum ilmeği. Daha sonra bir de yaptığımız dikişin hizasından takacağız. İkinci ilmeği, bir tane de arka kısmın eklediğimiz ilmeğin hizasından ilmek takıyoruz. Üçüncü ilmeğim. Kol altında 3 tane ilmek eklemiş oldum. Daha sonra arka kısmın ilmeklerini ters örerek ilerleyeceğim. Artma ilmeğine geldik. Artma ilmeğini de örüyorum. Daha sonra diğer ilmekleri de örüyorum. Arka kısmın ilmeklerini ördükten sonra diğer kol ilmeklerini de öreceğim arkadaşlar. Bu kısımda anlatıma devam edeceğim. İkinci kol
ilmeklerindeyiz. Tamamlıyoruz ilmeklerimizi. Artma ilmeğini de ördük. Daha sonra bu kısımdaki 2 ilmeklik haroşa olan örgümüzün bir tanesini, ilmeklerimizin bir tanesini kol ilmekleri için örüyoruz. Diğerini ön kısmın ilmeklerine ilave ediyoruz. Bir ilmek artma ekliyoruz. Yerleştiriyoruz ipimizi. Daha sonra örgünün düz yüzüne çeviriyoruz örgüyü. Ön kısmın ilmekleri şişimizde kalacak. Eklediğimiz ilmeğimizi tekrar örüp yerleştiriyoruz ipimizi. Daha sonra diğer ilmekleri düz örerek sol yöne doğru ilerliyoruz. Devam edip bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Kol kısmında sol yöndeyiz. Tamamlayıp örüyoruz ilmeklerimizi. 2 ilmeklik haroşa bölüme gelince bir tanesini kol kısmına ilave edip örüyoruz. Daha sonra bir ilmek ekliyoruz. Yine şişimizde ikinci kol için 61 ilmeğimiz var. 2 ilmek haroşa kısımlardan ilave ediyoruz. 2 ilmek de şişimize atınca 4 ilmek, 57 ilmeğin üstüne 4 ilmek ekleyip 61 ilmekle kolumuzu diğer kolla aynı sıraya gelinceye kadar örüyoruz arkadaşlar. Bu kol için çekim yapmayacağım. Diğer kolun aynısı. Videoyu geriye sarıp ikinci kolu da diğer kolu izleyerek yapabilirsiniz. Bir de arkadaşlar ipim az kaldı. İpimi bağladığımda ben kesinlikle örgü ortalarında ip bağlamıyorum. Sağ veya sol yönde dikişe gelecek yerlerde ipinizi bağlarsanız orta kısımda ip gizlemek zorunda kalmazsınız. Ne kadar gizleseniz de düz yüzden, düz örgüde gizlediğiniz ipler belli olacağı için unutmayın, örgünün sağ veya sol yönünde bu dikişlerde gizleyeceğiniz şekilde ikinci ipi bağlayacaksınız. Devam edip ikinci kolu tamamlayıp daha sonra anlatıma devam edeceğim. Hırkamda ikinci kolu da tamamladım arkadaşlar. İpim de bu kısımda bitti. Bağlayış şeklini de hemen kenar ilmeğinin yanına bağladım. İplerimin fazlasını kesince içteki dikişlere gizleyeceğim. Düz örgüde ipiniz ne kadar bu kadarcık fazla falan kaldığında bunu kesip örgünün son ilmeklerinin olduğu yönlerde bağlayın yeni ipi. Düz örgüde bu ipleri gizlemek güzel olmaz, hatalı gibi durur. Şimdi kolumuzu çeviriyoruz. Gayet güzel dikişi. Şişlerimizi yerleştiriyoruz. Şişlerimizi yerleştirdikten sonra ipimiz kesmedik. Bu kısımda ipimizi kesmeden ilmek alıp ön kısmı örmeye başlayacağız. İlmek almak için yine kol altından bir tane, arka yönden bir tane dikiş yaptığımız kısımdan bir tane de ön kısımdan ilmek takacağız. Bu kısımda ördüğüm eklediğimiz ilmeğin hizasından tığımı takıyorum.
bir ilmek alıyorum. Aldığım ilmeği şişime taktım. Bir tane de dikiş kısmından alacağım. Yerleştiriyorum ipi. Bir tane de ön kısım yönünden alacağım. Yine eklediğim ilmeğin hizasından tığımı taktım. İlmeğimi aldım. Şişime taktım. 3 tane ilmek de ikinci kol altında ekledik. İlmeklerimizi ekledikten sonra ön kısmın ilmeklerini ters yüzden örüyoruz. Sırayı tamamlıyorum. Şişimdeki ilmekleri sayıp size ölçü vereceğim. Beden kısmında ilmeklerimi saydım arkadaşlar. Eklediğimiz ilmeklerle birlikte 155 ilmeğimiz var. 155 ilmekle düz yüzde düz, ters yüzde ters örgü örerek beden kısmında yeterli uzunluğa gelene kadar devam edeceğiz. Eğer biraz daha böyle beden kısmı geniş olsun isterseniz bu kısımlardan da ilmek takabilirsiniz. Her iki kol altında gizli olarak ilmek istediğiniz gibi takın. İsterseniz benimle aynı ilmekle örün arkadaşlar. İlik yerlerini unutmuyoruz. İkinci ilik yerimi açmıştım ben. Devam edip beden kısmını tamamlıyorum. Hırkamın beden kısmında düz örgüde ilerledim. Yeterli olacak kadar örgü yaptım arkadaşlar. Örgüyü birazcık düzeltiyoruz. Mezura ile ölçü vereceğim size. Kol altından örgümüzü ölçtüğümüzde uzunluğu 20,5 santim. Şimdi düz örgüyü bırakıyoruz ve haroşa çizgilerimizi yapmaya başlayacağız. Tüm ilmekleri haroşa örgüye dönüyorum. Yeterli sayıda haroşa çizgileri tamamlayıp daha sonra ilmek kapatma tarifiyle devam ediyorum. Hırkamızın beden kısmında 1 2 3 4 5 çizgi haroşayı tamamladık. Şimdi tığla ilmeklerimizi kapatacağız. Yine kol kısmında ilmek kapattığımız gibi yapacağız arkadaşlar. 2 ilmeği, kenar ilmeğini ve doladığım ilmeği tığıma alıyorum. Şişimden çıkarıyorum. Daha sonra tığımın üzerine bir ilmek doluyorum. Örgümden bir ilmek örüyorum. Ördükten sonra ördüğüm ilmeği tığımdaki ilmeklerin içinden kaydırıyorum. Tekrar tığıma bir tane ilmek dolayıp bir ilmek örüyorum, kaydırıyorum. Doladık, ördük, kaydırdık. Doladık, ördük, kaydırdık. Yeniden doladık, ördük, kaydırıyoruz. Tüm ilmeklerimi bu şekilde kapatıyorum. Daha sonra hırkamın ölçülerini vereceğim arkadaşlar. Hırkamızı tamamladık arkadaşlar. Düğmelerini diktim. İlmekleri de
anlattığım gibi kapattım. Şimdi ölçülerini vermek istiyorum. Hırkamın sadece 3 çizgi haroşa kaldığında ikinci yumağım bitti. Üçüncü yumaktan sadece 3 çizgi haroşa ördüm. Kalan ipimiz bu kadar. Yanına ip alıp başka bir çalışma yapacağız. Hırkamızın ilk önce beden ölçüsünü vermek istiyorum. Hırkamızda beden genişliği 27 santim arkadaşlar. Tüm boy uzunluğu 37 santim. Kol altından beden uzunluğu 23 santim. Kol altından kol uzunluğu da 20 santim. Bu ölçülerle rahatlıkla 2-2,5 yaşa uygun bir hırka oldu. Benim ölçülerim çok da küçük değil arkadaşlar. Uyguladığımız roba kısmındaki bu modelimiz de gayet güzel oldu. Yapmak isteyen tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Mutlu günler diliyorum.